Yeni bir videodan da herkese merhaba. Ben Sefa Kandemir. Yeni Nissan Qashqai e-Power. Dostlar, bu otomobili sizlerle buluşturmamızı sağlayan Kocaeli Nissan Yılmaz ailesine ve Özkan Bey'e buradan tekrar sevgilerimi ve teşekkürlerimi gönderiyorum. Bu otomobil gerçekten beni heyecanlandıran bir otomobil ama peki neden? Normal şartlarda bu otomobil tamamen elektrikli bir otomobil. Bizim bunu alıp şarj etmemiz, şarj sürelerini beklememiz gerek. Fakat Nissan burada bambaşka bir şey yapmış. Hani bazen Instagram'da falan görüyoruz ya, arkasında jeneratör takmış Tesla'lar oluyor. İşte şu an yanımda gördüğünüz Nissan Qashqai e-Power'da tam olarak böyle bir araba. Bu otomobil tamamen elektrikli dostlar, fakat kaputunun altında bulunan 1.5 litrelik benzinli motor sayesinde bataryalarını kendisi şarj ediyor. Normalde biliyorsunuz motor ve performans özelliklerini videomuzun sonuna doğru bakıyoruz ama yeni Nissan Qashqai e-Power'ın bu teknolojisine ufaktan bir giriş hemen yapalım. En azından kafamızda bir şeyler netleşsin. Motor kaputunu tekte açabilenler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı diyebilir miyiz? Yeni Nissan Qashqai e-Power'ın kaputunu açınca onun elektrikli bir araba olduğunu anlamak gerçekten zor. Çünkü burada bildiğimiz içten yanmalı bir motor bulunuyor. Burası oldukça tanıdık. Burada dostlar 1.5 litre hacminde benzinli bir motor bulunuyor. Tamamen elektrikli şekilde çalışan ve kullanılan Qashqai e-Power bataryalarını kendi ihtiyaç duyduğu anlarda jeneratör gibi bu motoru çalıştırarak dolduruyor. Tabi şunu da ekleyeyim, klimalarda içten yanmalı motorla çalışıyor. Onun dışında kaputun içinde motor sıvılarımız, silecek suyumuz, hava filtrelerimiz olduğu gibi içten yanmalı bir otomobille aynı. Her zaman olduğu gibi önce tasarım. Yeni Nissan Qashqai e-Power'a yaklaşırken ilk dikkatimizi çeken detay elbette bu devasa panjur oluyor. Kardeşi Juke ve abisi X-Trail'dekine benzer şekilde bu sinyal lambalarıyla bu devasa panjuru harmanlayan Qashqai makyaj öncesine göre çok daha fazla karizmatik görünüyor. Bu kaşlar hem gündüz ledi olarak kullanılıyor hem de trafikte yaya ve diğer sürücülere ne tarafa döneceğimizi çok efektif şekilde göstermeye yarıyor. Sadece yeni Qashqai'ye özgü bir özellik değil, tüm arabalarda var. Mutlaka kullanalım dostlar. Buradaki Nissan imzası da hoşuma gitti. Farlar Platinum Premium donanımla birlikte adaptif olarak geliyor. Yüksekliğini, uzunluğunu ve gücünü otomatik şekilde ayarlayan bu farlar hem performans hem de tasarım anlamında çok başarılı. Keza bu farların içindeki gündüz ledleri de panjurda krom tasarımla birleştirilmiş. Panjurun ortasındaki Nissan logosunu da şöyle elimle göstereyim. Gayet büyük ki bu Nissan logosu sadece bir logo değil dostlar. Bunun arkasında bir de radar sensör bulunuyor. Hemen size şu şekilde göstereyim. Ön camın üstündeki kamera ve diğer sensörlerle entegre şekilde çalışan radar sayesinde çarpışma önleme, adaptif hız sabitleyici gibi özellikler kullanılabiliyor. Alt tarafta da 360 derece kullanılabilen kameralardan birini görüyorsunuz. Tampon tasarımı bana ufaktan Arya modellerinde anımsattı dostlar. Bunun dışında artık tampon üzerinde herhangi bir sis farı bulunmuyor. Tamponun köşelerinde gerçek hava girişleri bulunuyor. Her ne kadar performans arabası olmasa da tekerler buradan giren havayla soğutulurken aerodinamiği de geliştiriliyor. Yeni Nissan Qashqai e-Power'ın yenilenen bu suratına bizden tam puan, anısının aksütü gibi helal gider. Profile geçtiğimizde ise bir makyaj klasiği olarak büyük bir değişim göremiyoruz. Buradaki en büyük farkı bu devasa jantlar oluşturuyor. Platinum Premium ile birlikte gelen bu elmas kesim olup arabanın tüm havasını değiştiren jantlar 235, 45, 20 inç büyüklüğünde. Onun dışında giriş seviyesinde bu jantlar 17 inç olarak geliyor. Yalnız şu duruşa bir bakar mısınız ya? Hangi paket alırsanız alın bu jantları mutlaka seçin derim. Her ne kadar 20 inç olsa da sürüşteki konforundan zerre bir şey kaybettirmiyor. Bu da önemli bir detay. Ön farlardan başlayıp stoplara kadar uzanan omuz çizgisi de yeni Qashqai e-Power'ı daha yüksek göstermiş. Onun dışında Qashqai'nin tamamen elektrikli olduğunu anlayabileceğiniz tek şey olan bu e-Power logoları da burada konumlanmış. Profilde geniş yan, ön ve arka camlarda iç mekanın ferah yaşamalarına büyük katkı sunuyor. Yine Qashqai 3. nesliyle beraber gelen bu D sunu cam tasarımı da benim çok hoşuma gidip tasarımı ileriye taşıyan detaylardan oldu. Evet dostlar, şimdi yeni Nissan Qashqai e-Power'dan şöyle biraz uzaklaşmak istiyorum. Biraz daha, evet biraz daha. Çünkü neden? Şu duruşa bir bakar mısınız? Gri rengiyle beraber yok olan stopları göremiyorsunuz değil mi? Şimdi adım adım yaklaşalım. Ve can alıcı rengiyle stoplarımız devreye girdi. Ve dinamik sinyallerimizde anahtarsız giriş olduğundan dolayı kilitler açılınca yandı. Ya şeffaf stop bu kadar mı yakışır? Şu titreme efektine aldanmayın, kameranın FPS ayarlarından dolayı öyle gözüküyor. Onlar LED fren lambaları.
Stopların dış çerçevesi makyaj öncesiyle tamamen aynı aslında. Burada değişen şey animasyonları oldu. Çok da iyi oldu. Burada yine e-Power logomuz da duruyor. Anahtar cebimde olduğu için yaklaşıp uzaklaştıkça kapılar kilitlenip açılıyor. Üst tarafta sevdiğimiz detaylardan köpek balığı antenimiz ve arka tarafı daha agresif gösteren spor spoilerımız mevcut. Şu parça da gerçekten ufak bir detay gibi görünse de dışarıda benim hoşuma giden şeylerden oldu. Elektrikli arabalarda görmenizin imkansız olduğu ve muhtemelen sürmeden eşi dostu bunun bir elektrikli araba olduğuna inandıramayacağınız arka difüzörün altında bir egzoz çıkışımız bulunuyor. Onun dışında difüzör donanım seviyemizden dolayı krom renk detayları da geliyor ve stoplarla birleşince de ortaya böyle bir manzara çıkıyor. Yani bu stoplarla arka tarafa bir yıldız verilmez mi be? Peki ya boyutlarda bizi ne bekliyor derseniz yeni Qashqai e-Power 4425 mm uzunluğunda, 1835 mm genişliğinde ve 1625 mm yüksekliğinde boyutlara sahip. İç mekanda büyük avantaj sağlayan dingil mesafesinde ise 2665 mm ile gerçekten etkileyici bir uzunluk sunuyor. Yeni Qashqai e-Power'ın dış tasarımını beğendik fakat iç mekanda bir hayli önemli değil mi? Arabaya yaklaşırken açılan kilitlerle kapıları açtığımız anda burada hoş detaylar gözümüze çarpıyor. Platinum Premium yani Qashqai'nin en dolu versiyonunda gelen Alcantara kaplama bir kere gerçekten premium hissettiriyor. Burada bir sürü tuş görüyorsunuz. 4 cam otomatik, aynı ayar ve katlama tuşları, kapı kilit tuşları. Şuradaki tuşlar da size biraz ipucu versin. Nissan Qashqai e-Power'da tamamen elektrikli koltuklar var ve bu koltuklara gerçekten hayran kaldım. Şimdi diyeceksiniz ki neden Sefa? Çünkü dostlar şu minik tuşu görüyor musunuz? Bu tuşa bastığınızda yeni Qashqai e-Power size masaj yapıyor. Evet, yanlış duymadınız. Koltuğun içindeki minik motorlar böyle şişip inerek sırtınıza 3 farklı mod ve istediğiniz şiddette masaj yapıyor. Aynı zamanda ısıtma özelliği de mevcut. Bu da bizden tam puanı çat diye alır. Şöyle kokpite uzaktan bir bakınca makyaj öncesiyle arasında çok bir fark yokmuş gibi gözükebilir ama fazlası var. Mesela burada adaptif sürüşlerde direksiyon müdahalesini açıp kapatmanız için bir tuş. Burada yine otomatik park ve bagaj kapağı tuşları duruyor. Hız sabitleyici için buraya da bir tuş koymuşlar ama bilemedim. İç mekana geçtiğimiz zaman kapımızı da kapattık. Şurada hemen start düğmesine basmak istiyorum. 12.3 inçlik tamamen dijital gösterge ekranımız da geldi. Menüler arasında geçiş hızımız da bu şekilde. Burada araçla ilgili bilmeniz gereken tüm verilere anlık olarak erişebiliyorsunuz. Şöyle bir arabamızı da çalıştıralım. Evet, başlatma sesini de duydunuz. Artık Qashqai e-Power çalışıyor. Şu saniyeden itibaren artık gitmek için hazırız. Tabii bana emniyet kemeri uyarısı veriyor. Bu direksiyonu ben gerçekten çok beğeniyorum. Üzerinden hem bu ekranı yönetebileceğiniz hem de adaptif hız sabitleyiciyi ayarlayabileceğiniz bu direksiyonun kullanışı gerçekten başarılı. Konsolun ortasında yine 12.3 inçlik dokunmatik multimedya ekranı bulunuyor. Bu ekranın da hem dokunmatik hassasiyeti hem de çözünürlüğünü beğendim. Ve yerleşik olarak navigasyonun gelmesi de çok güzel. Burada az önce anlattığım masaj özelliğinde ekran üzerinden ayarlayabiliyorsunuz. Bahsetmiş olduğum masaj özelliği şu anda çalışıyor dostlar. Tabi şöyle bir inceden motor sesi çıkıyor çalışırken. Bunları şimdi kapatalım. Onun dışında benim Nissan modellerinde çok beğendiğim bu hızlı radyo ve multimedya tuşları yeni Qashqai'de de mevcut. Juke'dan farklı olarak kamera tuşuna bastığınız anda 360 derece ve duruyorsanız geri, gidiyorsanız ön kamerayı bu ekranda görebiliyorsunuz. 20 km/saat hıza kadar da bu kameralar açık şekilde gidebiliyorsunuz. Bu da yine Juke'a göre beğendiğim özelliklerin arasında bulunuyor. Dikişli ve alkantara göğüs kaplaması da Platinum Premium donanımın alameti farikalarından. Şu köşede gözünüze bir şey çarptı mı? 10 hoparlörlü Bose Premium ses sistemi yeni Nissan Qashqai e-Power'da eşsiz bir müzik zevki için emrinize amade. Ayrıca 10.8 inçlik olup renkli navigasyonda gösteren head-up display'imiz de mevcut. Konsolun aşağısına doğru kullanması gerçekten çok kolay olan klima kontrol ünitesi bulunuyor. Ben bunun tuşlu olmasını seviyorum. Koltuk ısıtma tuşlarımız da bu sıcaktan eridiğimiz günlerde yapılabilecek kötü bir şaka olarak burada duruyor. Direksiyon ısıtmamız da burada. Onun dışında start stop tuşumuz, kablosuz şarj pedimiz ve 12 volt soket girişimizi görüyoruz. Devamında da böyle desenli bir kaplama yapılmış parça üzerinde elektronik el frenimiz.
Şu şekilde şık bir vites seçicimiz ki şu yandaki tuşa basıp böyle ileri geri yapıyorsunuz. Üstteki P'ye basınca da parkı alıyor. Bu tuşta uygun boşlukta otomatik park yapılmasını sağlıyor. Buradaki i-pedal tuşu ise bazenler gerçekten müthiş işe yarıyor dostlar. Bu tuşa bastığınız anda ayağınızı gazdan çeker çekmez araba yavaş şekilde fren yapıyor. Yani hani bu frenle fren lambalarınız bile yanıyor o derece. Bunu sürüşte test ettim. Açıkçası yokuş inmenin dışında kullanmaktan çok zevk aldığım söylenemez. Çünkü hani ayağınızı gazdan çekip o süzülmesini beklerken fren yapması bazenler kafayı karıştırabiliyor. Alışınca da bunsuz araba sürülmez. Benden demesi. Onun dışında yokuş inerken efsane bir özellik, orası ayrı. Bu seçim tuşumuz da burada yine kendine yer bulmuş. Devamında üstü açık şekilde 2 adet bardaklığımız duruyor. Alcantara kaplı çift kademe kol dayamanın ilk kademesinde böyle, ikinci kademesinde ise böyle alana sahip olacaksınız. İçeride 2 adet USB Type-C bağlantı noktası koymuşlar. Yani onun dışında gerçekten malzeme kalitesi olarak beğendiğimi söyleyebilirim. Antrasit renginde gelen tavanımızda tamamen açılabilir elektrikli perdesiyle panoramik cam tavanımız da mevcut. Burada da led aydınlatmalarımız duruyor. Kabin böyleyken arka koltuklarda bizi ne bekliyor derseniz. Yeni Nissan Qashqai'de en beğendiğim şeylerin arasında 85 derece açılabilen arka kapılar geliyor. Dostlar, bu özelliği gerçekten küçümsemeyin. Bunun nasıl bir konfor olduğunu ve arabaya inip binmeyi, işte çocuk koltuğu takmayı, temizlemeyi, kısacası yaşamayı kolaylaştıran büyük özelliğiyle bu kapıları ne kadar övsek az. Bu 85 derece açılan kapıların da yine iç kısımları alkantara kaplanmış. Üst tarafta ise sert plastik bir malzeme kullanılmış. Arka tarafın yaşam hacmine bir göz attığımızda da geniş yaşam alanı dikkatimizi çekiyor. Şimdi ön koltuğu az önce size ön tarafı aktarmak için geri almıştım. Şu şekilde kapımızı da kapattığımız zaman şu şekilde 3 parmaklık, hatta 4 parmaklık bir diz hacmine sahipken şu şekilde bir baş mesafesine sahibiz dostlar. Özellikle şu cam tavanın yarattığı ferahlık hissi bambaşka. Arka yolcular için burada 2 adet USB Type-C bağlantı noktası ve havalandırma çıkışları koyulmuş. Kol dayama içinde de 2 adet bardaklığımız mevcut. Arka koltuklardan ön tarafa bakınca da böyle bir manzarayla karşılaşıyorsunuz. Evet, 85 derece kapılardan inme rahatlığı da bu şekilde oluyor. Yeni Nissan Qashqai'nin bagajında bizi nasıl bir hacim bekliyor derseniz, şöyle elektrikli olarak açılan bagaj kapağının altında, burada arka koltuklar normal konumdayken 452 litre hacim sunulurken arka koltukları yatırdığınızda bu hacim 1379 litreye kadar çıkıyor. Yine bu köşelerde de saklama alanlarımız mevcut. Ayrıca bagajın altında da ufak saklama alanları bulunuyor. En altta ise lastik tamir kitini koymuşlar. Konfor ekipmanlarından 12 volt soket girişi ve bağ takma alanları da burada duruyor. Ve dostlar yine elektrikli olarak da kapanıyor. O halde hadi artık sürüşe geçelim. Yeni Nissan Qashqai e-Power'da onu yıllardır tanıdığımız için elektrikli sürüş ilk başta farklı fakat bir hayli sessiz hissettiriyor. Tabi sadece sessiz dersek biraz ayıp etmiş oluruz. Sonsuz torkun veli nimetlerini her gaza basışta hissetmek bambaşka bir duygu. İçten yanmalı Qashqai'ye göre tek farkı bu değil elbette. Sürüşte hissiyatı değiştiren ağırlık faktöründe bir hayli hissediyorsunuz dostlar. İçten yanmalı versiyon 1390 ila 1560 kilogram arasında bir ağırlığa sahipken elektrikli e-Power'da 2 çekerde 1590, 4 çekerde 1695 kilogram. Yani kabaca 200 kilogram daha ağır. Bunu da sürüşte çok net biçimde hissediyoruz. Onun dışında oturma pozisyonu ve yola hakimiyet çok iyi. Kullanırken yorulmuyorsunuz. Hatta aksine dış çekimin üstüne şu an böyle var ya, aşırı dinlenmekten gözlerimi kapatsam uyurum. Şaka şaka. Siz uyusanız da yola dalsanız da yeni Qashqai e-Power gelişmiş sürücü asistanları sayesinde sizi yol boyunca korur. Mesela akıllı çarpışma önleme sistemi, ProPilot sürüş asistanı, akıllı şerit takip asistanı ki bu direksiyona da müdahale edebiliyor, kör nokta izleme sistemi, adaptif hız sabitleyici ki bu özelliğe gerçekten bayıldım dostlar. Siz mesela hızınızı 130'a ayarladınız.
Önünüzde de böyle kayış gibi bir W140 80 mille gidiyor. Bu saatten sonra siz gaza ya da frene basmadan ayarladığınız uzaklık seviyesiyle önünüzdeki Gaish W140'ın gidişini izleyebiliyorsunuz. Ne zaman ki o hızlanır ya da yavaşlarsa yine Qashqai'de otomatik olarak gaza ya da frene basıyor. Gerçekten uzun yolda ilaç gibi bir özellik. Motor özelliklerinden ve performans değerlerinden de şöyle bahsedeyim. Yeni Qashqai e-Power'ın üzerinde 1.9 kWh hacminde lityum-iyon bataryalar bulunuyor. Bu motordan 190 beygir güç, 330 Nm tork üretmekte kalmayıp sıfırdan 100'e 7.9 saniyede çıkıyor. Yani içten yanmalı versiyona göre 3 saniye daha hızlı. Maksimum hızı ise 180 km/saat. 1.5 litrelik 3 silindirli motorun jeneratör görevi gördüğü yeni Qashqai e-Power'ın bataryalarının 100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi ise 5.3 litre dolaylarında. Klima içinde benzinli motoru kullandığını söylemiştim. Ne var? Öyle yok menzilim yetiyor mu? Aman nere şarj istasyonu var? Isı pompası, hava soğudu, yaz geldi, kış geldi demeden elektrikli araba deneyimini yaşamak gerçekten büyük lüks. e-Power'daki en önemli sürüş farklarından biri de dip gaz yaptığınızda içerideki sanal motor sesi oluyor. Sabit bir şekilde çıkan bu ses dikkatinizi çekiyor. O bir gerçek. Benzinli motorun jeneratör gibi çalıştığında yine hissedebiliyorsunuz. Onun dışında yalıtım olarak başarılı bir otomobil. Süspansiyonlarda önlerde tam bağımsız MacPherson kullanılırken arkalarda torsiyon tercih edilmiş. Frenler de içten yanmalıya göre daha büyük. İçten yanmalıda 296 mm olan frenler e-Power'da 350 mm olarak kullanılmış dostlar. Geldik fiyata. Yeni Nissan Qashqai e-Power şu an Kocaeli Nissan Yılmaz'da ve tüm Türkiye'de videonun yayın tarihinde 2.399.900 liradan başlayıp nakit alımda 2.299.900 liraya alıcılarını beklerken bizim test aracımız olup en full olan Qashqai e-Power 2.659.900 lira olup nakit alımda 2.559.900 liraya sizi bekliyor. Yani Kocaeli Nissan Yılmaz'a gidip en azından satış müdürümüz Özkan Bey ile tanışmanızı da tavsiye ederim dostlar. Gerçekten çok ilgili ve güzel bir insan. Dostlarımızı birbiriyle dost eylemek de bize yakışır. Yeni Nissan Qashqai e-Power'ın bilmeniz gereken tüm özellikleri bu şekildeydi. Ben e-Power teknolojisini gerçekten beğendim. Fişle, kabloyla, menzille uğraşmadan elektrikli otomobil deneyimini yaşatması da benden geçer notu alır. Peki siz yeni Nissan Qashqai e-Power hakkında ne düşünüyorsunuz? Aklınıza takılan her şeyi ve yeni e-Power hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. Ayrıca sonraki videolardan anında haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinize paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.